Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem sosuyla gerçekten çok lezzetli, yapımı da oldukça kolay olan börek tarifi hazırladım. Ben bu böreğin içerisine patatesli iç harcı hazırladım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Yapımı da oldukça kolay olan bu böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde 4 adet patatesi güzelce haşladım ve püre haline getirdim. Tavanın içerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağını koyarak 1 adet küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğanın diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Bu aşamada karıştırarak kavurmaya özen gösterin. Aksi halde soğanlarınız yanabilir. Kavrulmuş olan soğanların içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum. 2-3 dakika boyunca salçaların ekşi tadı geçinceye kadar kavuruyorum. Her zaman söylediğim gibi yemeklerinize koymuş olduğunuz salçaları güzelce kavurun. Aksi halde ekşi tadını hissedersiniz. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekleyerek bunları da kavuruyorum. Hemen şöyle bir çevirdikten sonra içerisine püre haline getirmiş olduğum 4 adet patatesi ekliyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Patatesli iç harcımızı güzelce kavurduk. Tamamen soğuması için kenara alıyoruz. Biz de böreğimizin sosunu hazırlayacağız. Derince bir kasenin içerisine 3 adet yumurta, 1 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yoğurt, 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Bu aşamada isterseniz çiçek yağı da kullanabilirsiniz, fark etmez. İçerisine 1 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesini ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Sosumuz oldukça güzel oldu. Bunu da kenara koyuyoruz. Tarifimde sadece 3 adet hazır yufka kullanıyorum. Bir tanesini alıyorum, tezgahın üzerine açıyorum. Yufkayı ikiye katlıyorum. Keseceğim bölümü elimle bastırarak işaretliyorum. Böylelikle her iki parça da aynı büyüklükte olacak. Daha sonra açıyorum ve rulet yardımıyla işaretlemiş olduğum bölümden kesiyorum. Parçanın bir tanesini kenara ayırıyorum. Diğerini tezgahın üzerine açıyorum. Parçanın geniş olan tarafı karşı tarafa gelecek şekilde açıyorum. İçerisine sostan biraz döküyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Sosun yufkanın her tarafına gelmesine özen gösterin. Böreğimize lezzet verecek olan içerisine koymuş olduğumuz bu sos. Daha güzel soslanması için yufkanın sağını solunu katlıyorum. Her tarafın sos olmasını sağlıyorum. Kesmiş olduğum ikinci parçayı bunun üzerine koyuyorum.
Üst üste koyduğum yufkaları ortadan ikiye kesiyorum. Kestiğim parçaları da 3 eşit parçaya kesiyorum. Patatesli iç harcımızdan uç kısımlarındaki geniş bölümlerine koyuyorum. İç harcınızın tamamen soğuduğundan emin olun. Katlama işlemi yapmadan önce sosumuzu alıyoruz. Birer kaşık tekrar her parçanın üzerine koyuyorum. Fırça yardımıyla da özellikle uç kısımları ıslanacak şekilde sürüyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Her tarafını sosladım. İç harcını şöyle bir elimle düzeltiyorum. İki kenarını içeriye doğru katlıyorum. Rulo yaparak kalem böreği şeklini veriyorum. Bütün yufkalarımızı aynı şekilde sararak koyacağız. İsterseniz bu sarma işleminden hemen sonra yapmış olduğunuz börekleri difrizinize koyabilirsiniz. Ne zaman canınız isterse o zaman soslayarak pişirebilirsiniz. Sarmış olduğum yufkaların hepsini bir araya getirerek başka bir tabağın içerisine koyuyorum. İlk yapmış olduğum böreği ölçü alarak yaptığım için hepsinin büyüklüğü aynı oldu. Siz de sararken buna özen gösterin. 3 adet yufkanın hepsini sardım. Fırına koymadan önce böreklerimizi soslayacağız. Bunun için kalan sosun hepsini genişçe bir kabın içerisine koyuyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisini yanıma alıyorum. Börekleri sosun içerisine batırıyorum. Fazla sosundan arındırdıktan sonra tepsinin içerisine diziyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda buna benzer birçok tarifim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yufkaların hepsini soslayarak tepsiye dizdim. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Böreklerin üzerine daha lezzetli ve daha güzel gözükmesi için biraz susam serpiştiriyorum. Orta kısımlarına da çok az çörek otu koyuyorum. 180 derecede ısınmış fırınımıza götürüyoruz. Böreklerimizi 30 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirdik. Oldukça lezzetli gözüküyorlar. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra servis için hazırlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Tadına doyamayacağınız patatesli iç harcıyla da çok lezzetli böreğimizi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.